Sabah uyandım. Evde herkes uyurken hemen 5 dakikada bir şey yapayım. Bir sürprizle uyandırayım insanları diyorsam işte bu tarif o tarif. Hanımlar beyler, Yemek.com stüdyosuna hoş geldiniz. Kahvaltılarınızı şenlendirecek inanılmaz güzel bir tarifim var. Bence bu tarife başka bir yerde rastlamadınız çünkü bu tarifi sizler için ben tasarladım. Öncesinde biraz kiş mi yapsak diye yola çıktım. Sonra dedim ki o tereyağlı hamurla kim uğraşacak falan. Sabah kalkmışız, şimdi hamur aç, içine doldur falan, çok uzun hikaye olacak dedim. Basit bir poğaça hamuru göstereceğim. Bu poğaça hamurunu bütün poğaçalarınızda kullanabilirsiniz. Ondan sonra içerisinde birazcık sizi serbest bırakacağım ama ben bugün patatesli, yumurtalı bir karışım yapacağım. Ne peyniri varsa onları koyacağım, sonra fırınlayacağız. İnanılmaz basit. Tarife başlayalım. Yaparken de sohbet ederiz. Basit poğaça. Daha güzel poğaça hamurunuz varsa o da olur ama ufak bir miktar yapıyoruz, unutmayın. Yarım su bardağı yoğurdum var. Yarım su bardağı biraz az sıvı yağ. Ununu biraz göz kararı koyacağım için öncesinde sıvıları karıştıracağım ama tabii göz kararı derken sizin yanınızda ölçerek koyacağız. Yaklaşık 1/4 bir su bardak tereyağı güzel bir lezzet versin. İçerisine bir tane de yumurta kıracağım. Yumurtam gayet minnoş. Yumurta uçtu. Yemin ediyorum Nuri Bilge Ceylan filmi gibi. Yumurtanın kabuğunu takip ediyoruz. Tuzumuzu atalım içerisine. 1 tatlı kaşığı da tuz atıyoruz. Tuzu severiz. Tuzsuz poğaça hiç çekilmez. Bir tane kabartma tozu. Hafif böyle bir kıyır tat versin diye olmazsa olmaz poğaçalarda. Sirke. Üzüm sirkesi kullandım. Evet, elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Karıştırıyoruz. Yani anlatırken bile, yani şu anda oldu bitti bile yani. Şu an biraz un koyacağım. Hamur tamam, bu kadar basit. Yoğurt, yumurta, yağ karışımımız hazır. Unumuzu ekleyelim. Ortalığı dağıtmak istemiyorum. Ama dağıtacağım galiba. Burada gizli hazine buldum. Ben de diyorum ki bunun içinde bir tane kaşık var, nereye gitmiş? Önce bir su bardağı. Bence 2 su bardağı da alır. Göz kararı dediğim böyle bir şey. 2'yi de koyduk. 3 için bekleyeceğiz. Şimdi bunu bir anda eklemeyelim, azar azar ekleyelim. Önce bir çeyrek bardak. Çok da sıkıştırmıyorum. Hafif ağızda dağılan bir yapısı olsun istiyorum. Evi dağıtmayın. Tamam, ben burada biraz hızlı çalışıyorum ama siz evi dağıtmayın. Sakin sakin yapın. Sonra Ferhat şefim, ben bunu çok yapmak istiyorum, annem izin vermiyor çünkü evi çok dağıtıyorum diye yorumlar yapıyorsunuz. Ama siz çaktırmadan gene deneyin. Ele yapışmayan, çok kolay, çok pratik hamur. Bunun içerisine dilediğinizi koyabilirsiniz. Doğrudan hamurunu peynirle yapabilirsiniz. Hazır. Hemen şimdi bunu bir tane tepsiye yerleştirelim. Ha bakalım nasıl bir şey olsun. Klasik. Herkesin evinde olan bir şey olsun şefim. Yuvarlak borcam. Daha ne olsun? Ben daha ne yapayım? Biraz sıvı yağ. Tabanı da kızarsın. Hemen elimizle yaydıralım. Böyle hafif salaş, dağınık yemekler yapmaya bayılıyorum. Beni biliyorsunuz. Böyle açma yok. Hamur içeri bastır. Sabah uyandım. Evde herkes uyurken hemen 5 dakikada bir şey yapayım. Bir sürprizle uyandırayım insanları diyorsan işte bu tarif o tarif. Adeta bir tart gibi kenarları yükselttik mi? Yükselttik. Ön pişirme falan yok. Çünkü neden? Bu bir tart değil. Altı çok kalın olmasın. Biraz kabaracak çünkü. Kenarlar biraz daha pofuduk olabilir. İçerisi sıcak olmasaydı burada bırakırdım. Ama içerisi biraz sıcak bizde. Ben bunu dolaba koyacağım. O arada iç harcını hazırlayacağız. Patateslere bakalım. Oo, canavar gibi. Ben patateslerimi büyük parçalar halinde haşladım. Akşamdan haşlanmış patates olur, patates püresi olur. Hepsi olur. Haşlanmış 2 tane orta boy patates. Hemen bir karıştırma kabını alıyoruz. Unutma, biraz tuz. Adeta bir patates püresi yaparmış gibi düşünün. İçerisine birazcık sıcaklığını kıracak şekilde önce bir yarım çay bardağı kadar süt koyalım. Sonra yumurtasını kıracağız. Yumurtalar bir anda pişmesinler. Bence ezildiler. Çok ses yapmayın, insanlar uyuyor. Karabiber. Patates ve karabiber ikilisini artık anlatmama gerek yok. Sevdiğim başka baharat varsa atabilirsin. Kuru nane yakışır. Pul biber yakışır. İçerisine 3 tane yumurta kırıyoruz. Şimdi temel harcımız bu kadar baktığınız zaman. Bundan sonra serbestsiniz. Kabak mı rendelersiniz? Ispanak mı koyarsınız? Evdeki karışık peynirlerden mi koyarsınız? Biraz sucuk mu koyarsınız? Sosis mi? Ne isterseniz koyabilirsiniz. Şimdi ben sadece peynirli yapacağım. Buna gayet basit, ucuz lor peyniri bile olur. İlla böyle çok yağlı beyaz peynire, kaşar peynirine ihtiyacınız yok. Ben birazcık beyaz peynir, birazcık da kaşar peyniri koyacağım. Hepsi bu kadar. Bakalım. Evet, şurada. Çok güzel bir peynir. Hafif, az yağlı. Bir de kenarı kurumuş, her dolapta bulunan kaşar peynirimiz var. 2 su bardağı kadar peynir koydum içerisine.
Peynirleri şöyle gelişi güzel. Spatula ile hafiften kırdık. Birazcık kaşar peyniri. Bu arada kurumuş peynirler kesinlikle bu tarz tariflerde mükemmel iş görüyor. Evet. Son parçayı da direkt içine atabilirsiniz. Peynirleri karıştırdık. Poğaça hamurumuzu alalım. İçeri. Bunun üzerine böyle pizza gibi de dizebilirsiniz. Böyle çeri domatesler, sucuk dilimleri vesaire. Sucuk güzel olmuş. Buna böyle bir renk katar. Böyle yarısını sucuklu mu yapsam? Yola sucuklu diye çıkmadık ama. Ne diyorsunuz? Sucuklu olur mu? Onaylar geldi. Ekip de sucuklu istiyor. Sucuk ince mi kesilsin, kalın mı sizce? Kalın abi. Tamamdır. Bence de. Sucuk eğer pişecekse özellikle kurumaması adına bir tık kalın kesilir. Biliyoruz biz bu işleri ya. Anam koskoca tadın arkadaş. Tamam, şimdi yarısını yapalım. Sözümüzden de dönmeyelim. Güzel sucuk. Fırın 180 derecede. Bu kadar basit. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika. Sakin sakin yapın. Çayınızı demleyin. Bir yudum çaydan için. Yanına bir salata yapmaya başlayın. Bunu da fırına atın. Dur, gel. Durma. Gel. Kardeş. Hadi mi gir? Girdin. Hocam, üzerine kaşar ayırmıştım bir parça. Çekilir misiniz beyefendi? Çabuk uyandım. Ben de diyorum ki şuradaki az bir şey kaşar vardı, onu ne yapacaktık? Sucuğa da aldık. Sucukla beni kandırdınız. Ben doğal çekim diye buna derim. Evet, kaldığımız yerden pişirmeye devam. Tam yarım saatte işte çıkan sonuç burada. Bunu sonra kapatırım. Şuna bakar mısınız ya? Şuna bakar mısınız? Yani bu kadar kolay, bu kadar güzel gözükebilen başka bir şey bilmiyorum. Sofraya geldiği anı bir hayal edin. Böyle fırından çıkmış, evde herkes ne pişecek diye bekliyor. Bir anda sofraya koydunuz. Böyle yapacaksınız. Hayır, bekleyin. Bir 15-20 dakika dinlenmesi lazım çünkü an çok sıcak. Böyle 20 dakika falan dinlendi. Orada işte biraz salata, zeytin, çay kafi. Çünkü neden? Her şey bunun içerisinde. Bakın kenarları tart gibi gözükse de biraz daha yumuşak. Şuradan size bir kıvamını göstereyim. Yumuşacık içerisi. Artık dilimleyeyim değil mi? Daha fazla bekletmeyeyim. Şuradan keseyim. Çay da koyalım kendimize. Ben çayı sadece dem içenlerdenim. Sizi bilmem. Yalnız şuna bakar mısınız ya? Kocaman, incecik bir poğaça hamuru. Kenarlarda muazzam bir doku, yumuşacık. İçerisi pamuk gibi ve kokusu mükemmel. İşte ben bunu yerim. Şu poğaçalı kısmını almak istiyorum önce. Kokusu çok iyi ya. Tek kelimeyle harika. Yani bu kadar kısa sürede bakın ne kadar bir anda huzurla doldum. O heyecanımı bir anda yatıştırdı. Buna ne desek? Tepsi poğaça diyebiliriz. Tepside açık poğaça diyebiliriz. Kiş poğaça diyebiliriz. Bence yorumlarda bana yardımcı olabilirsiniz. Hala abone olmayanlar buraya kadar geldiniz. Hemen abone oluyorsunuz. Biz de bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay. Çayım soğumasın.